Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an answer Herkese merhaba. Digital Box YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Semih Rodrik. @Colony'de Senior Data Analyst olarak çalışıyorum. Bugün sizle Merter Sekitmen arkadaşımla, iş arkadaşım. Biraz data analisis nedir ve bağlı olduğu kollar nelerdir? Bunun üzerine biraz soru cevap şeklinde ilerleyerek belli konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Merter, sen de kendini tanıtmak istersen lütfen. Selamlar, Merter ben de. Etcoin'de data analist olarak çalışıyorum. Bugün Semih'in de biraz önce bahsettiği gibi veri nedir, data analizi nedir ve bu işin geleceği nedir gibi konulardan bahsetmeye çalışacağız. Umarım keyifle izlersiniz. Süper, teşekkür ederiz Merter. O zaman istersen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz haliyle en basic şekilde. Veri nedir? Özellikle son 10 senedir ismini çok duyduğumuz büyük veri nedir? Bize biraz anlatabilir misin lütfen? Evet, biraz daha temelinden başlayalım işin. Araştırma yaptığımız konuyla ilgili bize bilgi veren her sinyal aslında veridir. Ve bu verileri topladığımız tablolara da biz veri seti diyoruz. Fakat bir veri setinin büyük veri sayılabilmesi için bazı niteliklere sahip olması beklenir. Örneğin bunlardan ilki hacimdir. Her gün Excel'de çalıştığımız kilobaytlarla ifade edebildiğimiz datalara pek de büyük veri diyemiyoruz. Belki zettabaytlarla ifade edebildiğimiz datalar büyük veri klasmanına girebiliyor. Zira bu datalar çok katmanlı oluyorlar. Katmandan kastımız ne peki? Örneğin yılların datasını içeriyorlar. Yani bir zaman katmanı var. Çok farklı tipte formatta datalar barındırıyorlar büyük veri setleri gibi. İkinci nitelik ise akışkanlık. Aslında biraz adı üstünde bir terminoloji. Sürekli akmaya devam eden datalar oluyor büyük veri setleri. Sürekli olarak birikmeye ve hacimsel olarak da büyümeye devam ediyorlar aslında. Diğer bir nitelik çeşitlilik. Çeşitlilik İngilizce'deki tabiriyle hem bir blessing hem bir curse. Yani çok farklı formatlarda data barındırabiliyor büyük veri setleri. Sayısal formatta, yazınsal formatta. Ancak bu format değişiklikleri çoğu zaman bize hatalarla ve sorunlarla geri dönebiliyor. Diğer bir nitelik güvenilirliği. Elimizde zettabaytlarca data olabilir. Ancak bunun kaynağına ve toplanma şekline güvenemiyorsak bu büyük veri seti büyük bir çöplüğe de dönüşebiliyor en nihayetinde. Son nitelik de değeri. Elimizde yine çok büyük miktarda veriler olabilir. Akışkandır, birikmeye devam ediyordur. Ancak araştırma yaptığımız konuyla ilgili bize hiçbir bilgi vermiyorsa yine bu veri seti bizim için değersizdir. Datadan bahsettik. Data analizi nedir? Bize biraz da bundan da bahsedebilir misin lütfen? Tabii. Data analizi, kodlama, matematik, sosyal bilimler ve veri görselleştirme gibi çalışma alanlarının kesişiminde kalan bir çalışma alanı aslında. Biraz önce bahsettiğimiz gibi büyük veri setlerini işlemek ve anlamlandırmak anlamında sürekli neden ve nasıl sorularını soruyoruz. Ve bu soruların cevabını almak da bu kadar çok çalışma alanının kesişiminde kalan data analizini gerçekleştirmek anlamında tecrübe ve pratik istiyor tabii ki. Peki data analizinin ne olduğundan bahsettik ama temel amaç nedir aslında data analizinde? Bundan da biraz bahsedebilirsen sevinirim. Datanın hacminden bağımsız olarak doğru tanımlanmış bir iş problemine doğru soruyu sorarak analiz etmeye başlamak ve nihayetinde bu problemin nedenlerini ve nasıllarını bulmaya çalışmak aslında data analizi. Yani şöyle daha açıklayıcı konuşmaya çalışayım. Elimizdeki datayı bir Excel tablosu gibi düşünelim. Bu datada bazı kolonlar ve satırlar var. Bizim X dediğimiz bağımsız değişkenlerimiz var. Havada toz bulutu halinde dolaşan ve bir şekilde oluşan X'lerimiz var. Bir de bu X'lerden bir şekilde etkilenen Y'lerimiz var. İşte biz bu X'ler ile Y'ler arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyoruz. Örneğin X sıcaklık, Y de satış adedi olsun ve bizim iş problemimiz her Ocak ayında satışların %15 düşmesi olsun.
Bu durumda biz şuna bakıyoruz. Sıcaklıkla satış arasındaki ilişki nedir? Yani X ile Y arasındaki ilişki nedir? Bu iki kolonu yan yana koyuyoruz. Birbirleri olan ilişkiye bakıyoruz. X arttıkça Y artıyor mu, azalıyor mu ya da sabit kalıyor, hiç etkilenmiyor mu? Bunun için grafiklerden yararlanıyoruz. X arttıkça Y artıyor mu, nasıl değişiyor, birbirleriyle ilişkileri ne gibi. Şimdi buraya kadar iş aslında çok basit gibi gözüküyor. Ancak bu X ve Y kolonları yana doğru yüzlerce olduğunda bu tabloda işte o zaman işler biraz karışmaya başlıyor ve daha sofistike tool'larla data analizi yapma ihtiyacı hissediyoruz. O zaman verdiğin cevaba göre anladığım kadarıyla bir data analist olmak için aslında büyük veriyle uğraşmak şart değil. Herhangi bir küçük datasetle de data analizi yapmak son derece mümkün. Kesinlikle öyle. Önemli olan tamamen iş probleminizi doğru tanımlamak ve ona nasıl yaklaşacağınızı bilmek aslında. Yine küçük bir örnek verelim. İlla ki her data analizi dijital bir şirkette çalışıyor olmak zorunda değil ve sürekli akan büyük veri setleriyle çalışmak zorunda değil. Örneğin bir emlakçıyı ele alalım. Portföyünde bir sürü satacağı ev var ve portföyündeki evlerin gelecekteki 3-4 senelik satış fiyatı tahminlemesini yapmak istiyor. Bu emlakçı eğer data analizinden biraz anlıyorsa şunu yapabilir. Geçmişteki 3-4 senedeki ev fiyatlarına bakıp enflasyon, ev satış adedi endeksi gibi offline verilerden yararlanarak bunları birbirleriyle karşılaştırıp portföyündeki evlerin gelecekteki 3-4 seneki satış fiyatlarını tahminleyebilir ve bu da bir data analizi örneğidir aslında. Biraz şeylerden de bahsedebilir misin? Analiz edilecek bir veriyi toplayabileceğimiz doğru kaynaklar sence nelerdir? Aslında araştırma yaptığımız konuya dair bize bilgi veren her güvenilir kaynak bir kaynak olabilir. Ancak topladığımız her data araştırma yaptığımız konuyla ilgili bize bilgi vermeyebilir. Ancak ilk kriter her zaman ve her zaman güvenilirlik olmalıdır. Bu noktada şöyle örneklendirelim bu mevzuyu. Örneğin bir sosyal bilimler araştırması yapıyoruz ve toplumun geçmişteki ya da gelecekteki 2 senelik mutluluk seviyesi üzerine bir araştırma yapacağız. Bunu anlamaya çalışacağız. Neler bunu etkilemiş gibi bazı sorularımız ve iş problemlerimiz var. Bu durumda bizim kaynağımız ne olur? Anket olur. Anket beyana dayalı bir soru sistemidir. Toplumun istatistiki olarak anlamlı bir kesimine sorular yöneltip bu soruların cevaplarından yola çıkarak toplumun geneline dair bilgi edinmeye çalıştığımız bir veri seti oluşur elimizde. Bu durumda kaynağımız yani anketlerdir. Ancak bir e-ticaret sitesinde çalışan bir data analist isek bu durumda bizim verimiz e-ticaret sistemimize giren müşterilerin satın alma alışkanlıkları, hareketleri, hangi ürüne bakıp hangi ürünü alıp hangi üründen vazgeçtikleri gibi bir dijital datadır. Bu data her gün büyümeye devam eder. Dolayısıyla bunu saklayabilmek için bazı online çözümlere ihtiyacımız olur. Bu noktada Google, Amazon gibi çok büyük şirketler bazı database hizmetleri de sunuyorlar bize. Dolayısıyla işimizin aslında içeriğine göre, araştırma konumuza göre kaynaklar farklılık gösterebilir. Dediğim gibi en önemlisi bu kaynağın güvenilir olması ve data toplama aşamasında bir hata olmamasıdır. Çoğu iş problemine çözüm verecek, cevap verecek datasetleri offline de olabilir ve bunlara internetten kolaylıkla ulaşabiliriz. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı veriler gibi, enflasyon gibi ekonomik verileri de yayınlıyorlar. Ya da gerçekten toplum mutluluk seviyesine ilişkin sosyoekonomik bazı verileri de yayınlıyorlar. Bu tip bir sürü ücretsiz ve herkesin kullanımına açık kaynak mevcut. Peki demin dediğimiz gibi doğru kaynaktan veriyi elde ettik ve bir analiz sürecine girdik. Bizi nasıl bir süreç bekler? Bundan biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Öncelikle birçok kez doğru soruyu sormaktan bahsettik. Şimdi bu neden önemli? Öncelikle elimizdeki verinin cevap verebileceği bir iş problemimizin olması gerekiyor. Yani yine e-ticaret firmasında çalışan bir data analist gibi düşünürsek kendimizi, e-ticaret firmasındaki data analistinin elinde toplumun sosyal
bir takım noktalarına değinecek veriler yoktur. Toplumun mutluluk seviyesine ilişkin bazı veriler o data analiste mevcut değildir. Dolayısıyla toplumun mutluluk seviyesine ilişkin bazı çıkarımlar yapamaz. Öncelikle iş kolunuz, elinizdeki veriler ile doğru orantılı bir iş problemi tanımlamanız gerekiyor ve buna da doğru soruyu sorarak yola başlamanız gerekiyor. Soracak sorumuz hazırsa bu sefer de elimizdeki datayı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Yine bir Excel tablosu düşünelim. Satırlardan ve sütunlardan oluşan bir veri setimiz var. Burada satırlar bizim örneklem adedimizdir. Ocak ayındaki satışların %15 düşmesi iş problemine geri dönecek olursak, bizim datamız eğer yıllık bazda tutulan 3 senelik bir dataysa bu data 3 satırdan oluşacaktır. Öyle değil mi? 2018, 2019 ve 2020. Şimdi biz bu datadan sadece 2 yıl arasındaki değişimi çıkarabiliriz. Ancak Ocak ayındaki satış adedi düşüşüne gidemeyiz. Çünkü data o kadar katmanlı değildir. Bu durumda aylık bazda toplanmış 3 senelik dataya ihtiyaç duyarız. Yani 36 satıra ihtiyacımız vardır. Öncelikle bizim datamız soracağımız soruya cevap verebiliyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. Eğer vermiyorsa data toplama aşamasına geri dönmeliyiz. Diyelim ki örneklem sayımız ve katmanımız yeterli. Bu durumda kolonlara geçiyoruz. Satırlar eğer örneklem sayısı ve örneklem katmanıysa kolonlar da bizim datamızın aslında gerçek içeriği oluyor. O kolonlarda neler var? Tarih bilgisi olabilir, satış adedi bilgisi olabilir. Satış adedi bilgisi varsa yine bunun katmanı nedir? Ürün bazlı satış adedi mi yoksa toplam bir satış adedi mi verilmiş? Buradan yine hangi çıkarımlara gidebilir, hangi sorunları çözebiliriz? Bakmak için datamızı tanımamız gerekiyor. Satırlara ve kolon yapısına bakıyoruz. Buna baktıktan sonra kolonlardaki datanın formatı nedir? Yazınsal formatta mı, sayısal formatta mı? Sayısal formattaysa hangi değerle hangi değer arasında değişiyor? 1 ile 5 arasında bir Likert ölçeği mi yoksa 1 ile 1 milyon TL arasında bir gelir bilgisi mi içeriyor bu kolon? Yazınsal formattaysa sen de aşinasındır, iş çoğu zaman daha çok karışıyor. Aynı data bir İngilizce karakterle yazılmış, bir Türkçe karakterle yazılmışsa büyük problem var demektir. Önce bunu temizlemek gerekir. Buna da data pre-processing denir aslında. Data pre-processing ile o datayı temizler ve analize hazır hale getiririz. Ve işimizin de çok büyük bir kısmı aslında budur. Hiç beklenilmeyecek üzere. Eğer bu işlemi de tamamladıysak analize hazırız demektir ve devam edebiliriz. Ancak en önemlisi tabii ki datamızın kalitesi. Eğer 10 satırlık ve 10 kolonluk yani 100 hücrelik bir datanın 50 hücresi boş değerden oluşuyorsa bu data kalitesizdir ve bize bir bilgi vermez. Data toplamak için verdiğimiz paranın yarısını çöpe atmışızdır. %50'si o datanın boştur. Ya da bütün hücreler doludur ama bir kolonun %90'ından fazlası aynı değeri içeriyordur. O kolon bize yine hiçbir bilgi vermez çünkü hiçbir noktada farklılaşmıyordur. Bu tip şeylere bakıp datayı temizleyip ya da tamamen çöpe atıp tekrar toplama gibi kararlar almamız gerekiyor. Datanın kalitesinden, temizliğinden emin olduktan sonra analiz sürecine geçebiliyoruz. Nasıl datayı topladığımızdan bahsettik, neler yaptığımızdan bahsettik. Bu yaptığımız işler için özellikle biz AdColony'de de neler kullanıyoruz, nasıl araçlar kullanıyoruz? Biraz bunlardan da bahsedebilir misin lütfen? Tabii ki bu noktada çok geniş bir yelpaze mevcut aslında. Bu iş bir hesap makinesinden başlıyor. Hesap makinesinde de bir şeyler yapabilirsin. Eğer işin biraz karmaşıklaşırsa Excel'e geçersin. Excel de yeterli gelmiyorsa SQL, R ve Python gibi hem bizim hem de endüstride oldukça sık kullanılan bazı tool'ları kullanma gereksinimi hissedersin. İşe yeni olan, kodlamaya yeni olan birçok arkadaşımızın gözü korkuyor bu kodlama dillerini öğrenmek konusunda. Evet yani çok kolay bir şey değil ancak herhangi bir yabancı dili öğrenmekten de farksız. Tamamen tekrara ve pratiğe dayanıyor. Kendinize bir proje edinip tamamen kendi merakınız doğrultusunda bir proje belirleyip bu projeyi çözmek için SQL, R, Python gibi dillerden yararlanarak pratik ederseniz her gün kolaylıkla öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Bu araçlarda SQL, Python ve R gibi araçlarda başlıca yaptığımız işlemler nelerdir sence?
Daha önce bir data analisti olarak işimizin doğru bir iş problemi tanımlamak ve bu probleme doğru soruları sormak olduğundan bahsetmiştik. Bu amaca ulaşmak için farklı araçların bize sunduğu farklı kolaylıklar var ve bu araçların kendine has bazı dezavantajları da var. Örneğin Excel'i ele alalım. Excel'de ne yapıyoruz? Genelde pivot tablolar oluşturuyoruz. Bu pivot tablolardan kolaylıkla bazı trendleri takip edebiliyoruz. Yine en başında anlattığım gibi mevzunun iki kolon arasındaki ilişkiye kolaylıkla bakabiliyoruz. Biri artarken diğeri azalıyor mu, artıyor mu, aynı mı kalıyor gibi. Bu karşılaştırmaları pivot tablolarla özellikle kolaylıkla yapabiliyoruz Excel'de. Ve bunları üstelik anında çizdirebiliyoruz, görselleştirebiliyoruz hedef kitleye geçirmek için. Ancak Excel'in bazı kısıtlamaları var tabii ki. Yanlış bilmiyorsam 10 milyon satırlık bir işlem kuvveti mevcut Excel'in. 10 milyon satırdan sonrasını zaten kabul etmiyor. Eğer bilgisayarınız yavaş ise daha 10 milyon satıra ulaşmadan zaten Excel patlıyor. O dosya kaydolmamışsa çöp oluyor ve deliriyorsunuz. O noktada saçınızı başınızı yolmamak için SQL R ve belli zamanlarda. çok yaptım. Çok Excel tablosu kaybettim ve tekrardan yazdım. Ondan sonra biraz daha akıllandım ve artık daha güvenilir kaynaklar olan SQL R ve Python'a geçtim zaten. Siz de saçınız başınızı yolmamak için SQL R ve Python'a geçiş yapıyorsunuz o noktada. Çünkü bunlar daha sofistike, veri işleme kabiliyeti daha gelişmiş olan araçlar. Bilhassa biz en çok SQL kullanıyoruz. Peki SQL'de ne yapıyoruz? Yine daha önceki sorulardan birinde verdiğim cevapta dijital datanın bazı online database'lerde kayıtlı tutulduğundan bahsetmiştim. Bu database'lerde verinin daha optimize kayıt olması için içerik anlamında birbirine benzeyen veriler farklı tablolarda tutuluyor. Örneğin birinde sitedeki kullanıcıların ID'si ve ne ürün satın aldığı bulunsun diyelim. Diğer bir tabloda TL bazlı gelir bilgisi, başka bir tabloda adet bazlı satış bilgisi bulunuyor gibi düşünebiliriz. Fakat data analistler olarak bizim çoğu zaman yaptığımız işte iş problemimizi çözecek olan veri seti bu biraz önce örneğini verdiğim 3 tablonun kesişiminden meydana geliyor. Yani bizim ekosistemimizde farklı tablolar mevcut. Bu tablolarda ortak olan bazı kolonlar var. Biz bu kolonlardan 2 ve daha fazla tabloyu birleştirip tek bir analize hazır tablo meydana getiriyoruz. Bunun için SQL biçilmiş kaftan çok kolaylıkla tablo birleştirme, istediğimiz veri noktalarını, kolonları çekip tek bir tablo oluşturma gibi işlemleri kolaylıkla SQL'de yapabiliyoruz. Bu anlamda en çok SQL kullanıyoruz ki analiz yapmaya hazır bir tablomuz, verimiz olsun. Ancak yine bu X ve Y'lerin sayısı arttıkça bizim analiz yapmamız zorlaşıyor. Bu noktada da biraz artık makine öğrenimine, makine gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Ve makinelerle de algoritmalar aracılığıyla çalışıyoruz. Bu algoritmaları da R ve Python'da yazıyoruz. Böylece daha sofistike ve derinlemesine analizler yapabiliyoruz. Peki bu kadar analizden bahsettik. Biraz da tabii ki bu analizin sonuçlarının paylaşımından bahsetmek lazım. Çünkü bu analiz tek başına aslında bu şey anlatılmadığında çok da bir işe yaramıyor. Özellikle son yıllarda veri görselleştirme, data visualization kısmı da son derece popüler. Senin görüşlerin ve anlatabileceğin bu konuda neler var? Bize de biraz bahsedebilir misin? Benim öncelikle şahsi olarak en çok ilgimi çeken kısımlarından biri bu data analizinin. Zira şöyle bir gerçek var, bu aslında her işte böyle. Ulaştığın sonuç ve edindiğin bilgi kadar o bilgiyi hedef kitlene nasıl geçirdiğin de çok önemli. Burada hedef kitle örneğin yani reklamlarda izleyici kitlesi ise, televizyonların başındaki izleyici kitlesi ise ya da telefonlarının başındaki kişilerse bizim gibi beyaz yaka insanlar için de hedef kitlemiz çoğu zaman yöneticilerimiz ya da çalışma arkadaşlarımız oluyor. Edindiğimiz bilgileri bu insanlara doğru geçirmemiz gerekiyor ki aksiyon alınabilsin ve iş ilerlesin. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar sofistike bir analiz yapmış olun. Eğer bu sonuçları karşı tarafa geçiremiyorsanız aslında o sonuçlar kendi halinde o dosyalarda kalmış oluyor.
Bu noktada bizim en güçlü silahımız grafikler ve görseller, yani veri görselleştirme. Bu anlamda gerçekten hani data analizinin kendisiyle birlikte öğrenilmesi gereken bir uzmanlık alanına dönüştü. Data visualization, data görselleştirme ve hatta o kadar önemli bir noktaya geldi ki endüstride oldukça kabul gören Power BI ve Tableau programa soru sorup sorulan sorunun cevabını grafik olarak döndürme gibi fonksiyonlar eklemeye başladılar. Yani data analizinin kendisini yapar hale geldi bile diyebiliriz data görselleştirme konusu. O kadar büyük bir önem kazandı ki artık endüstride şöyle şeylerden bahsediliyor. İnsanlığın başından beri en güçlü iletişim aracı olan hikaye anlatımı dataya bulaştı. Ve biz artık data görselleştirme değil, data storytelling diye anlattıkları data hikayeleştirme, data ile hikaye anlatma işi yapıyoruz diyorlar. Yani ulaştığınız sonuçları öyle bir akışta anlatmalısınız ki bu bir bütün oluşturmalı, bir girişi, gelişmesi ve sonucu olmalı ve iş sonuçlarına olabildiğince hızlı ulaşmak için, iş aksiyonlarını olabildiğince hızlı almak için bir hikaye anlatmalısınız data görselleştirmeyle. Biz de elimizden geldiğince bu vizyonla hareket edip iş sonuçlarını bu şekilde sunmaya çalışıyoruz ilgili kişilere. Semih, ben çok konuştum ve bu işin nasıl yapıldığının yanında geleceğinden bahsetmezsek bu video çok dislike alır. O yüzden çok da klişeleşmiş bir soru soracağım sana ama oraya girmezsek olmaz. Günümüzde AI çalışmalarını sürekli duyuyoruz abi. Artık son hatta 10 senedir hayatımızda olan bir şey. Makine öğrenimi geliyor, AI geliyor, makineler akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Aynen. AI nedir? Biz ne duyuyoruz? Tabii. AI yani Türkçe adıyla yapay zeka, senin de dediğin gibi aslında özellikle son 10 senedir çok bir buzzword haline, herkesin konuştuğu bir konsept haline gelmiş olsa da temeli aslında çok eskiye dayanan, bilgisayar biliminin de başlangıcına dayanan, yani 1950'lere 1940'lara kadar giden bir teknoloji tipi. AI'nin aslında temel cevaplamaya çalıştığı tek bir soru var. Öğrenmek ya da problem çözmek gibi insanların bilişsel fonksiyonlarını, kognitif diye geçen bilişsel fonksiyonlarını bilgisayarlara yaptırmamız mümkün müdür sorusunu soruyor ve bunu yaptırmaya çalışıyor. Bunu aslında altyapı olarak kullanan o kadar fazla teknoloji var ki çoğunun biz aslında AI kullandığının farkında bile değiliz. Örneğin buna örnek vermek gerekirse çoğumuzun ilköğretim ve lise çağında gördüğü test sorularının kontrol edilmek için kullanılan optik okuyucular veya bugün günümüzde Adobe Reader gibi, Adobe Acrobat gibi şeylerde de kullanılan aynı şekilde OCR optik okuyucular tamamen AI bazlı bir teknoloji aslında. Ama bunun çalışmaları 1970'lerde yapıldığı ve günümüzde çok basit bir teknoloji gibi gözüktüğü için aslında çoğu insan bunun temelinde AI olduğunun, yapay zeka olduğunun farkında bile değil. Literatürde bu fenomenin hatta AI efekt diye bir ismi bile var. Bunun bir başka örneği ise örneğin hepimizin kullandığı Google'daki Search Engine arama motoru optimizasyonları, hepimizin kullandığı navigasyon uygulamaları, gelecekte hepimizin zorunlu olarak kullanacağı otonom araçlar, hepsi AI temelli teknolojiler aslında. İleride de büyümeye devam edileceği kesinlikle tahmin ediliyor bu konunun. Süper, yani aslında farkında olmadığımız bazı zeki parçacıklar var arkada bizim için çalışan. Kesinlikle. Hepimizin aslında kullandığı, günümüzün hayatımızın bir parçası olan araçların aslında çoğunun temelini oluşturan bir teknoloji. Dediğim gibi de yapmaya amaçladığı şeyin, AI'ın aslında adı üzerinde yapay zeka olduğu için bir insanın zekasını replike etmeye çalışıyor. Bunun da detaylarından biraz daha bahsedeceğim tabii. Peki machine learning'e girecek olursak, yani AI ile birlikte aslında en çok duyduğumuz şey machine learning. Bunu biraz açabilir miyiz? Tabii. Machine Learning aslında AI altında kullanılan bir metodolojiye verilen isim. Demin de bahsettiğim gibi insanın bilişsel fonksiyonlarını bilgisayarların, makinelerin yapması natürel olarak mümkün değil. Bunun için AI kullanılıyor. Burada aslında bir mesela örneğin kedi fotoğrafını ele alalım. Biz insan olarak bir kedi fotoğrafına baktığımız zaman daha önce çocukluğumuzdan beri alışık olduğumuz bir şey olduğu için bakıp
saniyesinde hemen anında bu bir kedidir diye bir reaksiyon verebiliyoruz. Bir makinenin bunu bu şekilde öğrenmesi ve buna tepki vermesi mümkün değil. Peki bir bilgisayara nasıl bu konuda eğitebiliriz? Bu konuda machine learning aslında devreye giriyor. Eğer siz bir bilgisayara tek bir kedi fotoğrafı değil ama binlerce, bazen milyonlarca, milyarlarca kedi fotoğrafı yüklerseniz ve bu bir kedidir değil de bu benim araştırmak istediğim görseldir şeklinde tanıtırsanız aslında bilgisayarın bunu öğrenmesi ve bunu çok aslında tırnak içerisinde kullanıyorum. Mümkündür. Ama bilgisayar hiçbir zaman bu bir kedidir şeklinde öğrenmez. Verdiğimiz fotoğrafları bir matematiksel model olarak, bir matris olarak ele alır ve bunların arasındaki, Mert'in de soru cevaplarında bahsettiği gibi bu matrislerin arasındaki, bu parametrelerin arasındaki ilişkilere bakar ve bunu optimize etmeye çalışır. Örneğin iki kulak arasındaki boşluğa bak, iki kulak arasındaki mesafeye bakar. Bir kulağın boyuna bakar. Bir kedinin burnunun yarıçapına bakar. Ya da atıyorum göz bebeğinin rengine, göz bebeğiyle irisi arasındaki boşluğun mesafesine bakar. Siz daha sonra bu bilgisayarı eğittikten sonra bu bilgisayara yeni bir kedi fotoğrafı verip bu bir kedi midir değil midir diye sorarsanız bilgisayar bunu aslında bir insandan çok daha accurate, çok daha doğru şekilde size bunun kedi olup olmadığını çok daha dediğim gibi hızlı ve accurate bir şekilde cevaplayabilir. Bu kadar zeki sistemler çok çabuk akıllanıyor olmalılar. Gelecekte bizi AI ile ilgili neler bekliyor? Gelecekte özellikle profesyonel hayatta bizi tahmin ettiğimizden çok daha kısa süre içinde çok hızlı ve büyük dramatik değişiklikler bekliyor. Pek çok insan ufak iş kollarının ve daha operasyonel iş kollarının yok olacağından korkuyor ama bu bir gerçek ki gerçekten büyük bir kısmı bu bilgisayarlar sayesinde daha ucuz ve daha accurate olduğu için gerçekten replace edilecek. Ancak tek replace edilecek iş kolları bunlar değil. Bunun bilincinde olması gerekiyor insanların. Buna verilebilecek en güzel örneklerden biri aslında avukatlık, hukuk sektörü. Temelde bir avukatın işi nedir? Daha önce yasa olarak geçmiş bir belli kuralları bulup bunları davasına göre emsal olarak vesaire kullanarak doğru kararı vermektir. Eğer siz bir bilgisayarı bu konuda öğretirseniz, yetiştirirseniz bir insanın bunu, bir bilgisayarın bunu cevaplaması ve öğrenmesi çok daha kolay aslında bir insana göre ve çok daha ucuz. Haliyle işverenler de gelecekte bunu tercih edecekler. Bunun dışında tanı koyan doktorlar da bu şekilde düşünebilirsiniz veya micro precision yani ultra hassas cerrahi işlemler yapan cerrahları da düşünebilirsiniz. Ama haberlerimiz aslında hepsi kötü değil tabii ki. Belli iş kollarının kaybolmasıyla çok fazla aslında yeni ve daha yaratıcı iş kolları da yaratılması bekleniyor. Özellikle de bu iş kollarının aslında data ile ilgili ve AI ile ilgili olacağı da bekleniyor. Çünkü bir noktada bu programları öğreten ve yetiştiren de ve programları yazan da insanlar olması gerekecek. Eğer bir gün AI'da kendi AI'ını yaratan bir AI gelirse o çok farklı bir hikayeye dönecek ama bence şu anda konumuzun biraz dışında kalıyor. Bunu konuşmaya ben bile korkuyorum. Bu videoyu keşke üniversite seçim döneminden önce yapsaymışız. Büyük Değil ihtimal mi? etkilenecekti yani. Değil mi? Hukuk okuma diyorlar anne falan diye. Gerçekten hayatında bir dönüm noktasında olan ve işte gelecekte yapmak istediği işi seçmek isteyen öğrenci ya da hayatta daha tecrübeli olan arkadaşlar için data analizi anlamında ne önerirsin? Özellikle şu anda öğrenci olan arkadaşlara ve yani benim geçmişim mühendislik olduğu için daha mühendislik kısmındaki arkadaşlara tavsiyem lineerce bir ve özellikle olasılık istatistik derslerini
gerçekten yalayıp yutmaları. Çünkü bizim işimizin temeli aslında bu iki derste oturuyor diyebilirim. Bunun dışında mutlaka ama mutlaka SQL öğrenmeniz lazım. Mertlerin de çok bahsettiği gibi Excel sizi ancak belli bir noktaya kadar götürebilir. Ancak SQL ile gerçekten terabaytlarca, petabaytlarca, zettabaytlarca datayı istediğiniz gibi işleyebilirsiniz. Python ve R'dan bahsettik. Bu ikisi aslında birini biliyorsanız öbürünü bilmenize çok da gerek yok denebilir. İkisi de aslında aynı işlemleri yapıyor denebilir. Ancak şunu bilmeniz lazım ki R daha çok akademide aktif olarak kullanırken özel sektörde Python çok daha tercih ediliyor. Bir de gene Mert'in bahsettiği Tableau ve Power BI uygulamalarında kesinlikle en azından aşina olmanızı öneririm. Şunu da aklınızda tutun. Power BI bir Microsoft ürünüyken Tableau geçtiğimiz sene Salesforce tarafından satın alınan bir ürün. Hani çalışacağınız şirketin de data visualization ve data analysis dışında kullandığı uygulamalara dayanarak hangi aplikasyonları kullandığını, Salesforce üzerinden mi, Microsoft üzerinden mi, buna göre de hangisine yönelmeniz gerektiğini aslında seçebilirsiniz. Aslında çok güzel bir yolculuktan bahsettin. Lineer cebir ve istatistik dedin. Böylece temelimizi oluşturuyoruz. Daha sonra bu temeli uygulamaya dökebileceğimiz tool'lardan bahsettin. Excel'den başla, SQL'le devam et, R ve Python'a gir gibi. Ve daha sonra da burada ulaştığın sonuçları görselleştirmek için bazı görselleştirme tool'larından bahsettin. Bu çok güzel bir yolculuk. Gerçekten bence data analizi konusunda meraklı olan ve büyük veriye karşı ilgili olan insanlar bu yolculuğu izleyebilirler. Tabii bu bahsettiğimiz yolculuk uzun ve meşakkatli bir yolculuk. Bunun da bilincinde olmanız lazım tabii gençlere konuşuyorsak. Yıllar süren bir süreç olacak gerçekten bu. Aynen, özellikle data scientist ünvanı çok satılan ve artık böyle bir holy seviyeye ulaşmış, kutsal bir seviyeye ulaşmış bir ünvan. Hepimiz onun peşindeyiz ama gerçekten çok zor bir iş. Biz elimizden geldiğince data analizi nedir ve nereye gidiyor bu iş? Bundan bahsetmeye çalıştık. Umarım keyifle takip etmiş ve izlemişsinizdir. Digital Box içeriklerini takip etmeyi ve like butonuna basmayı unutmayın. Daha sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Subscribe butonunu da unutmayın lütfen.